Arkadaşlar merhabalar. Bugün gördüğünüz gibi size Citroen Ami'mi tanıtacağım. Bana diyebilirsiniz bu Citroen Ami ile ilgili herkes video çekti diye. Fakat ben size 1 saatlik ya da 1 günlük aldığım Ami'yi değil, bu araç kendi aracım ve 1 aydır Bağdat Caddesi civarında kullanmaktayım. Şu an hatta içeri girdiğimde göstereyim, 450 kilometre yol yapmışım. O yüzden sizlere başkalarından alamayacağınız tavsiyeler ve kendi tecrübelerimi aktarmaya çalışacağım. Aracımız 75 kilometre menzile sahip bir araç. Ev tipi 220 volt elektrik ile 3,5 saatte şarj oluyor. Aynı elektrik süpürgesi gibi sağ kapının içerisinden böyle çekerek çıkardığımız bir fişimiz var. Ortalama 2 metre civarı olması lazım, ölçmedim. Fakat illaki normal bir uzatma kablosuna muhtaç kalıyorsunuz. Onu taktığınız zaman ortalama 3-3,5 saat içerisinde şarj oluyor. Ben Kadıköy civarlarında 70 kilometre çok rahatlıkla gittiğini sizlere söyleyebilirim. Çünkü bunu bizzat kendim deneyimledim. Benim dün başıma geldi. Son 5 kilometre menzil kaldığı zaman Ami hızını ve gücünü yarıya düşürüyormuş. Bu internette yazmıyor. Kimsenin anlatımında da yok. Fakat bunu ben kendim kullanarak deneyimlerime göre size söylüyorum. 5 kilometre menzilim kaldı. Ayağımı gaza basıyorum. Normalde ayağımı gaza bastığım zaman 45 kilometreye hızlı bir şekilde çıkan araba 20 kilometreye geçmedi. Yokuşu çıkarken zorlandım. Arkamdaki araçlar biraz kornaya bastı. Fakat neyse ki sempatikliğinden kurtardım. Dörtleri yaktım ve yokuşu çıkmamı herkes bekledi. Citroen Ami'yi bana sorarsanız teknolojisinden ve elektrikli olmasından çok insanlara sevdiren ve bizim gibi insanların almasına neden olan şeyi dış görünüşü. Ufaklığı, minikliği ve tatlılığı. Şimdi gelin isterseniz az çok bir boyutlarına bakalım. Ben size metre hesabı şu kadar santimetre, bu kadar santimetre demeyeceğim. Çok basit bir örnek yapacağım. Ben 1,85 boyundayım ve 100 kilo biriyim. Benim oradan analizimi yapabilirsiniz proporsiyon olarak. Şimdi Ami'nin boyutu ne kadar? Arkadaşlar Ami'nin boyutu bu kadar. 1, 2. Anlamakta zorluk mu çektik mesela? Çünkü benim bacak boyumu bilmiyoruz. Gelin ufak bir kaviş hesabı yapalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 kaviş. Yani şu kadar bir elden 11 tane var. Kaviş kadar araba dedikleri bu. Önüne bakacak olursak da önü neredeyse bir adım. Yani bu arabayı ben şehir içerisinde, özellikle Bağdat Caddesi çevresinde dikine koyduğum yerler de oluyor. Yol eğer geniş bir yolsa direkt dikine bir yer bulursam giriyorum ve bu şekilde İspark'tan da biri geldiği zaman bana para istediği zaman abi saçmalama ya bir de buna para mı ödeyeceğim diyorum. Ki gerçekten bir tane başıma geldi. İşi kesmiş koymuş buraya. Tatlı da bir amcamızdı kendisi. Benden para istedi. Abi dedim ya bak gülerek söylüyorum. Utanmadın mı buna yazarken dedim. Bir araba parasını. Sonra döndü dedi ki haklısın kardeşim vallahi utandım ama ilk defa gördüm. Ne yazacağım bilemedim dedi. Sonuç olarak ödemedim. Gittim. Daha demin sizlere aracın ne kadar ufak olduğunu adımlayarak hatta kavişlarımla dile getirdim. Şimdi isterseniz bir de kilosundan bahsedelim. Bilgilendirme metninde arabanın dolu pilli ağırlığının 485 kilo olduğunu söylüyor. Fakat yani 485 kilo ama insan bunu idrak etmekte zorlanıyor. Çünkü mesela 485 kiloyu ne bizi yeri geldi itti, ne yeri geldi kaldırdı. Ama ben size şehir içinde şarjınız diyelim ki bitti. Bir eve ulaşacaksınız, 2 kilometre yolunuz kaldı ve yolda kaldınız. Bu elektrikli arabaların kullanan insanların başına çok kez geldi. Hatta Twizy ile bir video vardı. Arkadaşlar benzinliğe giderken yolda kaldılar ve iterek gittiler. Galiba Emin Fidan'ın videosuydu. İsterseniz ben de aynı şeyi göstereyim sizlere. Çünkü insanlık hali hepimiz yolda kalabiliyoruz. El frenini indirdim arkadaşlar. Arabayı sadece tek elimle şöyle itiyorum ve gördünüz. Araba benimle beraber geliyor. Yani isterse benzinci ya da şarja takabileceğim herhangi bir yer 2 kilometrede ortada olsun. Ben gönül rahatlığıyla eğer yokuş olmayan bir yerse tek elimle itip hatta etraftakilerle sohbetime devam edebilirim. Şimdi size Citroen Ami'nin biraz da dış görünüşünü göstereceğim. Şimdi Citroen Ami'ye Citroen ucuz ve kompakt bir araba olsun dediği için önüyle arkası tamamen aynı. Kalıpları aynı basmışlar.
Kapılar da aynı. Hatta o yüzden kapının bir tanesi, şimdi içeri binerken de göstereceğim sizlere. Kapının bir tanesi Rolls-Royce gibi suicide door olarak ters açılıyor. Diğeri ise böyle açılıyor. Çaprazlama olmuş oluyor. Ami'de sevdiğim bir özellik, farları beklediğimden çok daha iyi çıktı. 2022 model benim Vespa'mda da böyle bir kristal gibi yaktığınız zaman bir fara geçmişti Vespa'da. Citroen'de aynı öyle. Yani ben farı kontağı çevirdiğim zaman, yaktığım zaman arabanın önünde gece karanlığında duruyorsanız gözlerini başıyor. Fakat size farı güzel demişken bir de kötü özelliğini söyleyeyim. Geçen gün önümde bir araba vardı. Bunun kornası birazcık şey gibi, mavi minibüs gibi bap bap diye basıyor. O yüzden dedim ki ya insanları rahatsız etmeyeyim, bir selektör atayım diye. Arabayı da ayıp bir söylemesi gıcır gıcır yapmıştım. Bayağı böyle parlatmıştım, güzelce silmiştim. Bir selektör yapayım dedim. Selektörü elimi bir çektim. Silecekler çalışmaya başladı. Su sıktı, silecek çalışıyor. Silecekler derken zaten bir tane ufacık sileceği var. Ondan sonra çalıştı, böyle köpürttü, buraları pisletti. Ne oluyor dedim, meğersem arabanın selektörü yokmuş. Selektör yerine Citroen arabanın su püskürtmeli, temizleyici, silecek çalıştırmasını koymuşlar. Bunu da böyle deneyimlemiş oldum. Bir daha inip bir cam silmek zorunda kaldım. Gelin isterseniz bir de jantlarına bakalım. Mesela jantlarında bunun arkasında bir normal... Olmadı, çıkmadı. Çıkıyor mu bu? Ha, çık. Allah. Elimi kestim. Stepne lastiği gibi bir jantımız var. Bu da kapağı. Fakat size şunu göstermek istiyorum. Ben daha 400 km kullanmaya rağmen çeşitli ufak ufak çizikler, vuruklar yaptım. Bu tecrübesiz biri olduğumdan mı? Değil. Fakat bu arabaya hepimiz tecrübesiz. Ve aynası da o kadar ufak ki park ederken diyorsunuz ki ya acaba kaldığıma uzak mıyım, yakın mıyım derken 2 kere kaldığıma sürttüm ve çeşitli jantlarında böyle ufak şeyler buldum. Ve bunu nasıl tamir edeceğim ya da bu kapağı nereden temin edeceğim inanın ben de bilmiyorum. Çünkü internette yazdığım zaman hiçbir yerde ne jant ya da kapakla ilgili hiçbir şey çıkmıyor. Şimdi isterseniz bir de arabanın içerisine geçelim ve içerisinde 1.85 boyunda 100 kilo olan bir bireyin nasıl durduğuna gelin isterseniz beraber bakalım. O sırada içeri geçmeden size anahtarını göstereyim. Bu kontak anahtarı, bu da kapıyı açmak için anahtar. Kapı çok komik bir şekilde öyle sokuyorsunuz, içine itiyorsunuz. Bu arada eğer kapı açıksa anahtar olmadan da şöyle bir daha kapayım. Anahtar olmadan bir kere bastığınızda açılıyor. Kapı dediğim gibi suicide door diye geçiyor. Rolls-Royce'da. Aynı o şekilde böyle ters açılan bir kapı var. Kapıyı açtıktan sonra gönül rahatlığıyla hop kendimi bırakıyorum. Sonra ayaklarımı çekiyorum. Çok rahat bir şekilde arabaya sığıyorum. Koltuğa bak. Koltuğumuz sürücü koltuğu. İleri geri oynuyor. Fakat yan koltukta, yolcu koltuğunda herhangi böyle bir oynama yok. İsterseniz bir de camını göstereyim. Camı şöyle bir klipsi var. Klipse bastıktan sonra kendini atıyor ve kendini attıktan sonra tamamen kol kuvvetiyle bunu yukarı kaldırıyoruz. Bir de kapıyı kapayarak sizlere göstereyim. Kapadıktan sonra camımızı şimdi böyle açtım. Böyle açtıktan sonra arabayla giderken tümseklerden inerken bu böyle oynuyor. O yüzden Citroen buraya bir kilit mekanizması gibi bir şey koymuş. En üste çıkardıktan sonra elinizle böyle ittiğiniz zaman tık diye bir ses geliyor ve doğdu güneşim diyorsunuz. Tamam. Bu cam tutundu diyorsunuz. Yolculuğunuza böyle devam ediyorsunuz. Bu camın aynısından diğer kapıda da var. Fakat bu cam bu arabaya yeterli mi derseniz asla yeterli değil. Yaz gününde sıcak havada üstün tamamen cam olması, önün cam olması tamam ferahlık katıyor ama ya kardeşim bu insan bu arabanın içerisinde nasıl nefes alacak? Nasıl terlemeden duracak derseniz hiçbir şey bunun çözümü değil. Arabanın normal bir arabayla ortak özelliklerini söyleyeceğim size. Direksiyonu olması, böyle mekanik bir el freninin olması ve bunun haricinde dörtlü lambasının olması, sinyali olması ve otomatik vites olması. Otomatik vites tamam ama vitesi öyle bir yere koymuşlar ki benim gibi büyük bir adamsanız, bacağınız da büyükse mesela geri park ettim arabayı, D'ye takacağım. Yani burada vitesi arıyorum, vitesi görmeden. Ani manevralarda hızlı hareket etmemizi, bir anda geri giderken hop bitti, direksiyonu çevireyim, D'ye takayım, gideyim gibi şeylerin yavaşlamasına neden oluyor. Bana sorarsanız arabanın şehir içinde en avantajlı noktalarından bir tanesi de dönüş çapı. Gelin bir de size yola çıkmadan önce dönüş çapını göstereyim. Kontağı bir kere çeviriyoruz. Kontak kendine geliyor. Ondan sonra bir kere daha ileri ittiriyoruz ve o zaman N harfi çıkıyor. Şimdi ise dönüş çapının ne kadar
hızlı ve kolay olduğunu göstereceğim. Resmen yo-yo gibi olduğu yerde dönüyor. Bakar mısınız ya? Bizim çocukluğumuzda Beyblade vardı. Çeker atardı, kendi etrafına dönerdi. Aynı onun gibi. Hatta gaza gerçekten köklesem birazdan takla atacağımı düşünüyorum. O yüzden bunu burada kesiyorum sakatlık çıkmadan arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi sürüşe geçmeden önce sizle ve asıl benden beklediğiniz fikri söylemek istiyorum. Şimdi bu Citroen Ami bir araba değil. İnsanlar bence şu yanlışa düşüyorlar. Citroen Ami'yi sanki bir otomatik vitesli Highline bir Polo ile karşılaştırıyormuş gibi saçma fikirlere giriyorlar. Bu araba değil. Ben Vespa kullanan bir insanım. Kış geliyor diye bu arabayı da beğendiğim için dedim ki ya bu sene bir Ami alayım, bir deneyeyim. Yani kışın yağmurundan, çamurundan ufak yerlere giderken Citroen Ami ile, Vespa ile değil de Ami ile gideyim diye düşünerek bu aracı aldım. Ve inanın sırf bu şekilde aldığım için, bunun yanında bir hatta iki tane ailemizde araba olduğu için bu araba benim için çok özel bir araba. Çünkü ben elma ile armutu değil, elma ile elmayı kıyasladım. Bu arabayı elektrikli scooter'la ya da bir motosikletle kıyasladım. O yüzden çok memnunum. Aldığım günden beri 450 kilometre kullandım. Bir kere bile para vererek şarj etmedim. Tamam şimdi bana diyebilirsiniz sen otlakçı mısın, beleşçi misin diye. İşimizin, dostumuzun, hatta kendimizin inşaatı, dükkanı vesaire bir yerleri var. Gidiyoruz, iki kahve içerken diyorum ki ya kanka şunu da bir şarja takayım mı diyorum. Şarj oluyor, 75 kilometre bana menzil veriyor. Benim zaten Bağdat Caddesi'nde gittiğim mesafe A noktasından B noktasına gün içerisinde 3 gidiyorum, 3 geliyorum 6. Hadi bir de bir arkadaşa bir tur attırayım diyorum merak ettiği için. Toplam maksimum 10-12 kilometre yol yapıyorum. Yani bu da demek oluyor ki 5 ya da 6 günde ortalama ben şarj etmem gerekiyor. Bunu da dediğim gibi bir gün ben mimarım. Şantiyeye gittiğim zaman şantiyenin panosuna takıyorum. Şayede ben inanır mısınız 450 kilometrelik yolda daha 1 TL bile ödemedim. Yani ben bu arabayı gittim satın aldım. Satın aldıktan sonra herhangi bir trafik sigortası, kasko ödemedim. Köprüden geçmediği için, otoyola çıkmadığı için HGS almadım. HGS yüklemedim. Üstüne dediğim gibi elektriğimi de bedavaya getirdim. Arkadaşlar aldığım günden beri arabaya bedavaya biniyorum. Belki bir sene daha kullanacağım, bir sene daha bedava bineceğim. O yüzden arabamdan ben çok memnunum. Tek yapmamanız gereken hata bunu gidip de bir otomatik vites Polo ile, Golf ile, Clio ile kıyaslamamanız lazım. Bu araba değil. Bu hala da elektrik bisiklet olarak ruhsatı olan Citroen'in ufak, kompakt, şehir içi, tatlı, minnoş bir arabası. MTV'si olmadığını, hatta trafik sigortası, kaskolu olmadığını söylerken bunu bir avantajmış gibi söylüyorum. Fakat buradan da arkadaşlar Citroen'e ve Türkiye'deki yetkililere sesleniyorum. Trafik sigortası olmaması demek iyi bir şey değil. Ben bu arabayı sürerken trafik sigortam olmadığı için aslında tedirgin sürüyorum. Çünkü trafik sigortası illa arabaya, öndeki bir arabaya masraf çıktı, bir şey oldu gibi bir şey değil. Allah korusun. Bu da 45 kilometre ile giden bir araç. Yani bu da önüne bir kedi, köpek, insan, çocuk çıktığı zaman ona zarar verebilir. O yüzden yetkililerden ya bu arabayı satmayın ya da satıyorsanız bu yasalardaki ufak boşlukları kapayın. Buna da trafik sigortası çıkarın ki biz 1000 lira, 2000 lira, 3000 lira neyse trafik sigortamızı ödeyelim. Gönül rahatlığıyla arabamızı kullanalım. Arkadaşlar havalar birazcık bu aralar kötü. Yaz yağmuru mevsimi. O yüzden yağmur gelmeden bir de size arabadan biraz sürüş göstermek istiyorum. Hadi gelin beraber gidelim. Şansımıza çekim sırasında sağanak bir yağmur bastırdı. Zaten size şehir içi nasıl kullanıldığını göstermek istiyordum. Aslında kötü de olmadı. Şimdi sileceğimizi çalıştıralım. Sileceğimizin iki şeyi var, kademesi. En hızlı kademesi bu. Yani bundan daha sağanak bir yağmura denk gelirsek birazcık zorlanabiliriz. Ama şu an için hiçbir problem yok. Camlar
kademeli şekilde açılıyor fakat içeriye çok su alıyor. O yüzden camları böyle evlerimizde nasıl vasistas vardı o şekilde ayarlamaya çalıştım. Bu şekilde birazcık yağmuru içeri girmesini engelliyor. Fakat içerisi tabii ki böyle olunca daha da ısınıyor. Araba küçük olmasına rağmen trafikte bir motosiklet kadar da avantajlı değiliz aslında. Yol açıldığı zaman ufak manevralarla birazcık da gaz pedalında hızlı davranırsak elektrikli motor olmasının avantajlarını kullanıyoruz. İstanbul'da biliyorsunuz yağmur yağdığı anda trafik başlıyor. Ama en azından arabanın ufaklığının faydalarını görelim. Hop. Her yerden giriyoruz. En azından bir 5-6 araba atlattık diye düşünüyorum. Arkadaşlar şimdi kahvemizi içtik. Çıktık tekrardan yollara. Bu sırada hava da açtı. O yüzden hava da hazır açmışken sizlere bir de şehir içinde bu arabana sahip olmandan sorarsanız en büyük avantajı kolaylıkla arabayı her bulduğunuz yere park edebilmeniz. İnanılmaz ufak yerlere bile girebildiğini sizlere göstermek istiyorum. Şimdi daha güzel bir yer bulalım. Sensör olmadığı için birazcık zor oluyor. Bazen ufak tefek öndeki arkadaki arabaya değmek zorunda kaldığım da oluyor. Artık affola. Güzel bir yer bulup şimdi çekimimize başlayacağız. Bakalım bize göre bir yer var mı acaba? Kendimize göre sığacağımız ufak. Belki isparka para bile ödemek zorunda kalmayacağımız. Burası güzel gibi. Bir deneyelim bakalım şansımızı. Gireceğimi düşünüyorum. Biraz zorlu olacak ama. Bakalım. Şansımızı deneyelim. Tamam. Çok az sensör olsaydı aslında işimiz daha rahat olabilirdi. Ama bu şekilde de başaracağımı düşünüyorum. Biraz alıştım çünkü. Direksiyon kare düzen olduğu için birazcık en sağdan en sola çevirirken yoruyor. Ve arabanın içi sıcak olduğu için birazcık terletiyor. Fakat giderken hiçbir sıkıntısı yok çünkü ön takımla hafiflediği için hiçbir problem kalmıyor direksiyon sertliği ile ilgili. Fakat park ederken birazcık zorlanıyor dediğim gibi insan. Özellikle sıcak havalarda. Bence oldu. Düzgün bir şekilde park ettiğime inanıyorum. Son bir çok az şöyle öne alayım. Direksiyonumu da düzelteyim. El frenimizi çekelim, istop edelim, inip bakalım. Bence gayet başarılı.